Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok sevilen çantalarımın yapılışını paylaşacağım sizinle. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İçerisinde astarımız var. Çıt çıtlı manyetik düğmelerimiz olacak. Benimki kalmadığı için daha sonra takacağım arkadaşlar. Ve şöyle de ekru rengi de bir çantam var. Aynı şekilde örüldü. Çok güzel çantalarımız arkadaşlar. Örün, ördürün. Hemen başlayalım. Başlamadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için önemli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi 81 tane zincirle başlıyoruz. Şöyle bu ipimi arkaya atıyorum. Şöyle tutuyorum. İlk zincirimi çekiyorum. Bunu kilit için kullanmıyorum arkadaşlar. Ben kilit için çok ip kullanmayı sevmiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde 81 tane zincir çekelim. Evet arkadaşlar, 81 tane zincirimi çektim. Şimdi arkadaşlar birinciye değil ikinciye batıyorum. Yani direkt şuraya batıyorum. Bakın bunu 1 olarak sayıyorum. Bunu 2 olarak sayıyorum. İkinciye batıyorum. İpimi çıkarıyorum. 2 tane ilmeğim var şu an. 1, 2. İkisini birlikte örüyorum. Sık iğne yapmış oluyorum. Sıradakine batıyorum. İpimi çıkarıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu şekilde toplam 9 tane sık iğne yapıyorum. Dört, 5, 6, 7, 8, son olarak 9. 9 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi 10. zincirimin içerisine tekli trabzan yapacağım arkadaşlar. Tekli trabzan ne demek? İpimi bir defa doluyorum. Sıradaki zincire batıyorum. Buradan ipimi çıkarıyorum. 3 tane ilmek var. 1, 2, 3. Üçünü birlikte örüyorum. Buna tekli trabzan diyoruz. Bir daha yapalım. Bir tane ilmeğim var. Milaza alıyorum. Sıradaki zincire batıyorum. İpimi çıkarıyorum ve üçünü birlikte örüyorum. Bu şekilde tekli trabzanlar yapıyorum. Bazı arkadaşlarımız buna yarım trabzan diyor arkadaşlar. Ben tekli trabzan diyorum. Şimdi son 9 tane kalana kadar, yani son 9 zinciri örmeyeceğiz. Oraya kadar bütün zincirlerimizin içerisine yarım tekli trabzan yapacağız. Şimdi arkadaşlar son 9 tane kalana kadar, yani şurada son 9 zincirimiz kalana kadar tekli trabzanlarımıza devam edelim. Son 9 tane ilmeğim kaldı arkadaşlar. Son 9 tane zincirim kaldı arkadaşlar. Şimdi tekli trabzanlarımı bitirdim. Direkt sıradaki zincire batıyorum. İpimi çıkarıyorum. Sık iğne yapıyorum. 9 tane sık iğne yapıyoruz. Evet, sonuncusunda ördüğümüze göre bir tane zincir çekip işimizi geriye doğru çeviriyoruz. Şimdi arkadaşlar işinizi şöyle çevirin, yan tarafa doğru. Bakın, yan çevirin. Şurada sık iğnenin bu noktası var ya, hani battığında iki lob oluyor ya. Şimdi biz bunu tek lob olarak öreceğiz. Yani arkasını öreceğiz. 1-2 tane kanat var. Arka kanada batacağız. İpimizi çıkaracağız.
sık iğne öreceğiz. Arka kanada batacağız. İpimizi çıkaracağız. Sık iğne öreceğiz. Dört, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane sık iğnemizi ördükten sonra tekli trabzanlara geçeceğiz arkadaşlar. Yani 1, 2, 3. Bakın bu noktada 3 tane çizgi var. 1, 2, 3. Demek ki tekli trabzanlara geçtik. 1, 2 tane olduğu zaman sık iğne yapmış oluyoruz. Şimdi tekli trabzanları da bir tane üstüne dolayacağım. Yine arka lobdan öreceğim arkadaşlar. Tamam mı? Bundan sonra tekli trabzanları tekli trabzan, sık iğneleri sık iğne olarak örüyoruz arkadaşlar. Olayımız bu. Başka hiçbir değişiklik yok. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Son 9 tane kalana kadar, yani sık iğnelere varana kadar arka lobdan tekli trabzanlarımızı örelim. Evet arkadaşlar, sık iğnemize varana kadar ördük. Şimdi bakın arkadaşlar, bir daha buraya göstereceğim. 1, 2, 3 tane tepe var burada. Burada 1, 2 tane var. Demek ki sık iğneye geçiş yapmışız. Bakın 1, 2, 3 tane var. 1, 2. Bakın 1, 2 tane var. 1, 2 tane var. Görüyor musunuz? Şunlar arkadaşlar. 1, 2, 3. 1, 2. Burası sık iğne. Burası yarım trabzan. Evet. Şimdi yine sık iğnelerimizi örüyoruz. Sonuncusunu arkadaşlar, burada sonuncusunu şöyle bir çekiştirelim. Bakın şu sonuncusunu muhakkak örelim, yoksa yanlış olur. Tamam mı? Bir tane zincir çekelim. Geriye doğru dönelim. Yine arka lobu arkadaşlar, şurayı alalım. Sık iğnelerimizi 9 tane yapalım. Sonra tekli trabzanlarımıza geçelim. Olay bu arkadaşlar. Bakın arkadan alıyoruz. Arka lobu örüyoruz. Tamam mı? Bir tane kanadı alıyoruz. Örüyoruz. Bir tane kanadı örüyoruz. Bir tane kanadı örüyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi yine tekli trabzanlara geçiyoruz. Milazı alıyorum. Arka lobdan tekli trabzan örüyorum arkadaşlar. Tekli trabzan örüyorum. Tekli trabzan. Evet arkadaşlar, bu şekilde bir gidiş bir geliş yaptığımız zaman bir sıra oluyor. Şu tümsekleri sayıyoruz arkadaşlar. Bakın burada bir tümsek var. Görüyor musunuz? Şimdi ikinci sıramızdayız. Evet, bu şekilde toplam 17 sıra örelim, gelelim. Evet arkadaşlar, ben toplam 17 sıra ördüm. Şöyle göstereyim size. Arkadaşlar şu çıkıntıları sayıyoruz, tamam mı? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 sıra örmüşüm. Yani 17 gidiş 17 geliş yapmışım. Toplam 17 tane sıramız var. Şu çıkıntıları sayıyoruz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu tepeleri sayıyoruz. 17 sıra ördük. Şimdi bakalım, size santimini vereyim ben. Şöyle baktığımız zaman buradan buraya kadar şöyle bakalım, 24 santim arkadaşlar. Bakın şu eni 24 santim. Boyuna bakalım bu noktada. Buradan buraya kadar 30 ve şuradan şuraya kadar da bakalım 40 santim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar,
Şuradan bakın şu noktadan saymaya başladım. 35 tane sık şu noktaya 35 ilmeğim var arkadaşlar. Ayracımı taktım. Ortada 10 tane ilmeğim var ve buradan buraya kadar da yine 35 tane ilmeğim var. Şimdi bu noktada arkadaşlar düzümüz bu şekilde. Bakın düzümüz şöyle ve şöyle. Tamam mı? Burası bizim düzümüz. Çıkıntıyla başladık, çıkıntıyla bitirdik. Yani şöyle gösterdiğim zaman şurada hani bir çizgi oluşuyor ya. Burası şimdi şuraya baktığımız zaman burada bir çizgi oluşuyor ya arkadaşlar. Burayı biz arka olarak kabul edeceğiz. Şurayı ön olarak kabul edeceğiz. Tamam mı? Şimdi bu noktada toplam 35 tane sık iğne yapacağız. Yine arka lobdan ilk sıramızı arka lobdan örüyoruz. Ondan sonra iki lobu birlikte öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 ya saymamıza gerek yok. Ayrıca kadar 35 tane sık iğnemizi yapalım. Şuraya kadar sık iğne yapalım, gelelim. Evet, sıra sonuna kadar 35 tane sık iğnemizi ördük. Bir tane zincir çekiyorum. İşimi geriye doğru çeviriyorum. Şimdi arkadaşlar bu noktada bakın sık iğnenin iki lobunu da alıyorum, tamam mı? Şöyle sık iğnenin hemen tepesine batıyorum. İki lobu birlikte alıp sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yine 35 tane sık iğne yapıyoruz. Ondan sonra yine 35 tane geriye doğru dönüyoruz. Toplam bu şekilde 10 tane sıramız olacak arkadaşlar. Bir sıra ördük. Şimdi ikinci sıramızdayız. Toplam 10 tane sıramızı bu şekilde örelim. Gelelim. Evet arkadaşlar, ben burada 5 sıra ördüm. Yani 5 gidiş 5 geliş yaptım. Bakın. Şu taraftan sayacağız. Çünkü düz tarafımız burası. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 10 sıra ördük. 5 tane tepe var. Görüyor musunuz? Şimdi burayı dikeceğiz arkadaşlar. Bu arada 5 tane bu tarafa yaptık. 5 tane de bu tarafa yaptık. Şöyle göstereyim. 5 sıra burada. 5 sıra burada arkadaşlar. Şimdi dikişimizi yapalım. Çantamızın ters tarafından dikiş yapacağız. Burası ters tarafımız. Burası düz tarafımız. Yani düz tarafı neye göre belirliyorduk? Burası tam sayı. Görüyor musunuz? Tam 5 tane sıra var. Şuraya baktığınız zaman burada bir yarım sıra var. Burada bir yarım sıra var gibi görünüyor. O yüzden biz bu yarım yarım olanı ters diye sayacağız. Şimdi dikişimizi yapalım arkadaşlar. Şu noktaya, şu tepe var ya, tam tepe noktaya batalım. İpimizi buradan çıkaralım. Önce bir tane sıkı bir düğüm yapalım. Burayı sabitlemiş olalım. Ondan sonra sık iğnenin tepe noktasına batıyorum. İki lobunu birden alıyorum ve karşının sık iğnesinin tepe lobunu alıyorum. Şurada. Tam karşının. Bunu çıkarıyorum. Sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Arka taraftan ördüğüm için sık iğne yapıyorum. Ön taraftan eğer dikişini yapsaydım kaydırma yapacaktım. 2 lobu alıyorum. Karşının 2 lobunu alıyorum. Çıkarıyorum. Sık iğne yapıyorum. Karşılıklı olarak sayılarımız birbirinin aynı arkadaşlar. Şimdi bu şekilde şuraya kadar dikelim. Sonra şurayı dikelim. Evet arkadaşlar, son bir tane kaldı. Oraya da batıyorum.
Yani kenar tarafından bir tanemiz kaldı. Sonra şu karşıya batıyorum. Alıyorum. Bunu sık iğne olarak örüyorum. Bir tane zincirle burayı sabitliyorum. İyice sıkıyorum arkadaşlar. Uyumsuzluk olmasın diye. Şimdi bu noktada şu tam ortaya batıyoruz ve sıradaki sık iğneye batıyoruz. Şurada. Sık iğne yapıyoruz. Şu boşluklara batıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şu boşluğa, şu boşluğa, şu boşluğa. Bu şekilde. Hani şu tepeler var ya, 1, 2, 3 sıra var ya. Yani buradan buraya kadar 10 tane sıra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde 10 tane sıramız var. Şuradan karşılıklı yine şuradan evet. Şurayı da bir şuradan şey yapalım. Sık iğnemizi yapalım. Bir tane zincir çekelim. Hatta istediğiniz kadar zincir çekebilirsiniz arkadaşlar. Şu noktada ipimizi keselim. Bu ipimizi içeri alalım şöyle. Birkaç sefer kaydıralım. Sağlam olsun çantamız. Yani bir oradan bir oradan geçirelim içinden. İpimizi kaybedelim arkadaşlar. Buna temizleme diyoruz. Ya şu an iplerimizi temizliyoruz. Siz bu işlemi yapınca ipiniz çıkmayacak asla, sapasağlam bir çanta olacak. Tamam, bu kadar yeter arkadaşlar. Bunu da buradan şöyle yakalım. Birazcık yakalım burayı. Şöyle yapıştıralım. Tamam mı? Sapasağlam oldu. Şimdi şu tarafı da öreceğiz arkadaşlar. Dikeceğiz pardon. Aynı şekilde şöyle dikelim, gelelim. İki tarafını da bu şekilde diktik arkadaşlar. Şimdi bunun tersini çevireceğiz. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle aksesuarlarımız var. Bu aksesuarları dediğim gibi tuhafiyelerden bulabilirsiniz. Eğer tuhafiyeden bulamıyorsanız internet sitesinden çanta aksesuarları olarak böyle aksesuarlar bulabilirsiniz. Eğer diyelim ki böyle aksesuarlarınız yok arkadaşlar, normal şu demirden olsa da yeter. Yani şu şekilde arkadaşlar, şu halkalar var ya, ondan da yapabilirsiniz. Bu halkayı şöyle şuraya ve şuraya takın. Normal içerisine sap örün. Tamam mı? İlla bunlardan olmasına gerek yok. Bu şekilde bir dikiş iğnemiz var. İğnemizi ipimize geçirelim. İpimizi iğnemize geçirelim. Şimdi şu aksesuarları arkadaşlar çantamızın ön tarafına hizalı bir şekilde yerleştirelim. Bu ikisini. Şöyle çantamızı düzgün bir şekilde tutalım. Şu kenar ortadaki şeylerimiz var ya, sıralarımız 1, 2, 3 ve 4'e takacağız. Şuraya. Üçüncüye ve dördüncüye takacağız.
Bu hiza bizim için yeterli. Çapraz bir şekilde burayı takalım. Arkadan burayı tutalım, çıkmasın. Birer defa geçirmemiz yeter arkadaşlar. Çünkü bu polyester iplerimiz çok sağlam ipler. O yüzden bir defa geçirmemiz yetiyor. Şuraya da bir kez daha. Tamam. Daha sonra bu noktaya ve şu noktaya. Arkadan bunu bağlayalım. Şimdi aynısından şu noktaya da takalım arkadaşlar. 3 ve 4.'ye. Karşılıklı olarak arkaya da takacağız. Şimdi arkadaşlar benim şu halkalara ihtiyacım var ama şu deriye ihtiyacım yok. O yüzden şu halkalarımı bu deriden kurtaracağım. Ve deriye halkaya kendim yeni sap dikeceğim. Bu şekilde çıkaralım ikisini de. Şimdi bunu örelim. Şu noktada şöyle sık iğne yapalım bir tane. Baştakini saymıyoruz arkadaşlar. İyice sıkalım bunu. 1 2 3 bir tane daha yapalım. Şimdi şu ipimizi şu taraftan buraya atalım arkadaşlar. O şekilde yapalım. Çünkü ipimizi alttan yürüteceğiz. 4. Tamam mı? Bir tane zincir çekeceğiz. Geriye doğru döneceğiz. Şu ipimizi alttan yürüteceğiz arkadaşlar. İlk sık iğnenin içerisine sık iğne yapalım. 1 sıradakine 2 bir sonrakine 3 ve bir sonrakine 4. Toplam 4 tane sık iğne yaptık. Bunu gene bu tarafa atalım. Bir tane zincir çekelim. Geriye doğru dönelim. Şunu yine alttan yürütelim. Toplam 4 tane tekrar sık iğne yapacağız. Bu şekilde döne döne küçük bir sap elde edeceğiz arkadaşlar. Daha sonra da diğer halkayı takacağız. Şimdi şu noktayı yakalım, sökülmesin. Çünkü bu polyester sökülen bir ip, biliyorsunuz. Sökülmemesi için yakıyoruz arkadaşlar. Bir tane zincir çekip geriye doğru dönelim. Bu şekilde sapımızı oluşturalım. Kaç sıra olduğunu ben size söyleyeceğim. Daha sonra diğer halkayla kavuşturalım. Evet arkadaşlar, ben
Kaç tane sıra ördüğümü sayayım. Bu içinde olduğumuz sıra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sıra örmüşüz arkadaşlar. Şimdi bunu takacağız. Bu arada 18 sıra ya arkadaşlar. 18 gidiş, 18 geliş yaptık. Ona göre sayın. Tümsekleri sayıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4 şeklinde. Şimdi göstereyim size. Şu halkamızı alıyoruz. İçerisinden bu ipimizi geçiriyoruz. Bir tane zincirle sabitliyoruz. İlk sık iğnenin içerisine batıp ipimi çıkarıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 4 tane sık iğne yapacağım. 2 3 son olarak 4. Bir tane zincirle sabitleyelim. İpimizi bu noktada keselim. Şimdi bu ipimizi kaybedelim arkadaşlar. Biliyorsunuz artık kaybetmeyi. Şuradan getirelim ipimizi, çıkaralım. Yukarıya doğru gidelim. İplerinizi birazcık uzun tutun arkadaşlar. Yukarı doğru götürdüğümüzde epey yukarıda olsun ki tekrar çıkmasın oradan. Zaten bu ip çıkmaz arkadaşlar. Şuradan çıkmaz artık. Siz özellikle tutup yerini bulup çekerseniz o şekilde çıkar. Onun dışında asla çıkmaz bu ipler. Bu kadar yeterli. Şimdi bu noktada biraz kısa keseceğiz. Şurayı yakalım arkadaşlar. Tamam. Şöyle takalım. Evet. Şimdi diğer tarafa da aynısından yapalım. Bu şekilde 2 tane halkam var arkadaşlar. Şu sap kısmını yapacağız. Şurayı. Şimdi halkama ipimi geçiriyorum arkadaşlar şöyle. Bu şekilde bir tane zincirle bağlıyorum. Şu ipimi şu arka tarafa atıyorum sabitlemek için arkadaşlar. Şimdi alt taraftan tekrar ip çıkarıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tamam mı? 2 tane bu şekilde yapmış oldum. Şu ipimi tekrar şu aradan atacağım. Yani ipimi aradan yok edeceğim. Bir tane zincir çekiyorum. Geriye doğru dönüyorum. Tamam mı? Şimdi şurada bir tane şey var. Tepecik var. Görüyor musunuz? O tepeciğe batıyorum arkadaşlar. Şöyle batalım. Birazcık zor olabilir. İpimizi çıkaralım. Sık iğne yapalım. Tekrar çevirelim. Şurada tepecik var arkadaşlar. Oraya batalım. İpimizi çıkaralım. Sık iğne yapalım. Bundan sonra tepeciklerimiz 2-2 oldu. Görüyor musunuz? Çevirelim. Şöyle sola doğru çeviriyoruz arkadaşlar. Şuradaki 2 tepeciği bu sefer alıyorum. Bakın. 2 tane tepeciği aldım. Çıkarıyorum. 2 ipim var. Şöyle sık iğne yapıyorum. Çeviriyorum. Şu 2 tepeciği arkadaşlar. Bakın. Şu 2 tepeciği örüyorum. Görüyor musunuz? Şöyle. Yani çevirmeden de mesela şuraya batın arkadaşlar. Siz bunu aldığınız zaman bu kendi kendini çeviriyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Şöyle mesela. Batıyorsunuz ya. Şu ipinizi çıkardığınız zaman bu kendi kendini döndürüyor zaten. İster önden batın şu 2 tepeye, isterseniz de arkasını çevirip batabilirsiniz. Yani maksat şu ikisine batıp bakın şöyle örmek. Bakın batıyorum, çeviriyorum, örüyorum. Şuradan batıyorum. Bana böyle daha kolay geliyor arkadaşlar. Çevirip örüyorum.
Eliniz hızlandıkça zaten bu şekilde öreceksiniz siz de. İlk etapta birazcık zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın tekrar nereye yaptığımı göstereyim. Bak şu ip var ya, 2 ip. Oraya yapıyorum. İster ön taraftan alın, ister arka taraftan alın. Yani şöyle arkasını çevirip de yapabilirsiniz. Şöyle batın, çıkarın, örün. Çevirin, batın, çıkarın, örün. İsterseniz çevirmeden batın. Zaten şuraya, şu ipe erişmek için ister istemez çeviriyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Şöyle bir görüntümüz oluşuyor. Çok muntazam bir görüntü. Şöyle arkadaşlar batın. Şu ikisini örün. Şuraya batın. Çevirin. İkisini örün. Bakın. Batıyorum. Çeviriyorum. Örüyorum. Batıyorum. Çeviriyorum. Örüyorum. Evet, sapımız bu şekilde arkadaşlar. Bitirdikten sonra şu halkamıza bağlayalım. Bağlaması kolay arkadaşlar. Onun kendini siz halledebilirsiniz. Ya da şöyle size göstereyim. Mesela bitirdiniz arkadaşlar. Direkt şöyle şuradan bir, şu noktaya gene batın mesela. Şu ikiliye çıkarın. 2, bir tane de zincir çekin sıkı bir şekilde. Bu şekilde bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Görüntümüz bu. Evet. Çantamıza dikelim. Tam kenar tarafa dikelim arkadaşlar. Şöyle tam ortalı olacak şekilde. Kenarda 5 tane sıramız var ya. 1, 2, 3, 4, 5. Üçüncünün üzerine yapıyoruz. Yine şunu şuradan tutalım. Yine şunu şuradan parmağımızla tutalım. Hı. Hadi. Evet arkadaşlar, saplarımızı taktık. Öndeki ve arkadaki çantamız astarlanmak için hazır arkadaşlar. Astarı dikeceğiz. Üzerine de 2 tane şu noktaya manyetik düğme takacağız. Çantamızı bitirmiş olacağız arkadaşlar. Şöyle ekru rengini bir daha göstermek istiyorum. Astarımız bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.